Bu kaputun altında başlıktan da göreceğiniz üzere TUCZ var. TUCZ abim, saygılar abim. Nasılsın, iyi misin? Herkese selam. Ahmet'le birlikteyiz. Antalya'dayız. Z3'ü getirdi arkadaşlar. Z3. Evet, dışarıdan baktığınızda slipper. Hiçbir şey belli değil mi abi? Uyuyan güzel. Uyuyan güzel. Ama bu kaputun altında başlıktan da göreceğiniz üzere TUCZ var. Açalım mı? Direkt kaputla başlayalım. Zaten arabada aslında dışında Çok hiçbir bir şey yok. zaten abi. Jantların çok güzel bu arada. Rice jantlar var arkadaşlar. Rice Engineering. Yani aslında Walk Racing. Aynen, T37. Çok güzel jantlar. Bunlar kültür zaten. Aynen. Japonlarda özellikle. Fakat BMW'ye takınca biraz tabu oluyor insanlarda. Ama gördüğünüz gibi gayet yakışıyor aslında. Dıdın dın dıdın. Şöyle güneş görsün mü? Saygılar Görsün, abi. saygılar. TUCZ abim, saygılar abim. Nasılsın, iyi misin? Ne var kankacığım arabada? Buyur anlat. Anlatayım. Şu anda yani motor yapılabilecek aslında her şey yapıldı. Crank standart sadece bildiğim kadarıyla. Fakat onun dışındaki değişmeyen pek bir parça yok. Sübaplar, guide'lar, yaylar, piston, kol, segmanları vesaire. Yani şu anda arabanın setup aslında 1000 üzeri. Yani tam rakam vermeyeyim ama 1000 üzeri. Fakat turbom ne yazık ki şu anda ufak. O da alışalım diye ufak kaldı başta. Yeni turboyu sipariş ettik. İnşallah gelecek. Covid olaylarından sonra inşallah. İnşallah. Bakacağız. 4 rakamları görmek istiyorum açıkçası bunda. Hadi inşallah. İnşallah. 1000 beygir buna çok yakışır. Şu anda arkadaşlar araba 600 civarında şu anda. Ama Ahmet 1000'i hedefliyor yakın zamanda inşallah. Bu amortisör tam ne işe yarıyor kanka, bir anlatsana. Tork amortisörü diye geçer geçiyor. normalde. Doğru. Normal bu dikey motor olduğu için motorun çalışma yönünün tersine doğru bir yatma eğilimde olur. Özellikle aslında gazladığın zaman. Motor kulağına falan çok yük bindirmiyor. Aynen öyle. Motor daha az sarsıntılı çalışıyor ve işte bu burkulma olayını minimuma indiriyor. Aynen öyle. Yormuyor yani arabanın. Hem şasisini Yormuyor, hem aynen. kendi motoru yormuyor. Aynen, biraz daha dengeli oluyor. Dengeli oluyor, aynen öyle. Kure gergidisi de çok güzelmiş be, mor. Çok yakışmış. Malum HKS moru. Eyvallah. Arkada bir şey yok. Arkada bir şey yok fazla. Egzozların ne? Egzozun üzerine Varex var 90 milimlik. Hatta şunu da açayım. Bu arada manueldir. Bozulmaz, etmez. En güzelidir. Kesinlikle En alacaklara temizi. bu tarzı tavsiye ederim. Ondan sonra egzozun Varex 90'lık. Baştan sona 90'lık düz boru geliyor. Kapattığın zaman tamamen standart. Hiçbir şekilde dışarıdan anlayabilecek Mis. durumda değil. Mis. Açtığın zaman sadece bir aslana dönüşme olayı var ufaktan. İçte ne var abi? İçte Bu vites kolunu kendin mi yaptırdın? yok, hayır. AKG Racing tarzı bir firmadan siparişle geldi bu. DTM shifter diye geçiyor. Bayağı kemikli ve kısadır kendileri. Birazdan göreceğiz. BMW'nin en ters gelen şeylerden bir tanesi vitesin laçkalıdır bana karşı. Fakat bunu takınca bayağı bir kendine geliyor. Kemik gibi oldu yani. Kemik gibi oluyor. Eski bir vitesine bayağı bir yaklaşıyor yani, öyle söyleyeyim. Burada Orada defilerim var. Defi'nin kontrol üniteleri ve turbo timer var. İşte M-Coupe'nin göstergesi var. Malum eski göstergesi 7000 devir olduğu için yetmiyordu malum 8000 küsur çevirdiğimiz. 8000 çeviriyor değil mi şu an? Tabii çeviriyor. Onun için onu takıldı. Onun dışında ufak bir tesisatım var. Herkes sağ olsun basıma laf eder. Kafanı şişirmiyor mu diye. Basın Alakası bile yok. değişik biraz. Alakası yok. Sadece arabayı sallamakla yükümlü kendisi. Onun dışında çoğu standart. O zaman çıkalım bir nasıl standartmış görelim. Bence standart değil. Hiç standart, evet, göstergeleri falan. Bu arada arkadaşlar, sürüşe başlamadan önce kanala abone miyiz değil miyiz bir kontrol edelim lütfen. Abone değilsek, abone olursak çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Evet Ahmetciğim, şanzıman çok güzel bir kere. Teşekkür ederim. 96 model arkadaşlar ama 96'larda takla varı yokmuş. O yüzden ben de bedelimle para kazandığım için çok fazla basmayacağım. Ne olur ne olmaz. Diferansiyel ne var kanka? E30'un büyük kafa dedikleri 188 milimlik 3.26 zannediyorsam oranında normal kilitli diferansiyeli var. Şimdi yeterli. Herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Daha var 8000'e kadar. Şanzımanı bahseder misin bir de? Şanzımanı E46 M3'ün şanzımanı, Getrag şanzımanı. Ona işlem yapılarak direkt Supra'nın bloğuna direkt düz takıldı. Hiçbir arada bir plate falan yok. Çok güzel arkadaşlar, vites geçişleri kısacık, çok kemikli, müthiş yani. O da shifter'a, AKG shifter var bunda. DTM shifter diye geçiyor zaten. O da bu işte kısa geçişleri sağlıyor. Çok güzel ya, şimdi vites baksana. Dibine kadar görüyor 8000'i. Çok abi, çok hızlı bir go-kart gibi olmuş araba arkadaşlar.
Ama bunda virajda bayağı aksanalı falan kısa ya arabanın. Küçük bir araba. Sonuçta böyle şey gibi. F3 gibi bir araba arkadaşlar. Formula gibi. Formula 3 kullandım ben kanka. Direkt şey dedi adamlar. Yani araba dönmeye başladığı anda, kıçı hafif gelmeye başladığı anda bırak direksiyonu falan. Toplama şansı yok bu arabayla diyor. Bu da öyle biraz yani. Göstergelerden de bahsedebilirsin abi. Göstergeler, burada Defi'nin orijinal göstergeler var. Eski BF serisi bu. Bunlar zamanda efsane Zamanının göstergeler. efsane yani. göstergeler aynen. Benzin basıncı her gösterge var burada. Başta EGT, ortada su sıcaklığı, sağında yağ sıcaklığı, altında yağ basıncı, sol tarafta turbo basıncı. Ortada etanol ölçerimiz var. Fakat şu anda bağlı değil ama takılabilir hemen. Önde hayalet göstergesi var. O zamanların efsane şeyi, cama yansıtma diye geçiyor. Var mı? Hadi Aynen. ya, süpermiş. Pek gözükmüyordur büyük ihtimalle de şu anda güneşli havada ama Ha, geceliğin gayet gece net okunuyor. görünüyor. Oradan da bütün özellikleri görebiliyorsunuz. Hız, yağ basıncı, benzin basıncı vesaire her şeyi gözükebiliyor. Ne kadar bir süreçte koydun motoru? Zorlandınız mı çok? Şöyle, bizim motorun hikayesi biraz uzun. 2012'de almışım. Geçen kontrol ettim motoru. Aldığım anda da eski setup'ı 1.9 turboydu bu arabanın. 300-305 civarında beygir veriyordu. O setup'ı o gün sökmüşüm ve tam olarak benim marşa basmam 6,5 sene sürmüş. Şaka yapıyorsun ya. Aynen. Tabii bu sırada sarfta bütün arabanın sigortaları vesaire, vergisiydi, her şey ödenliyor tabii. Ha bitti, ha bitecek diye. İşte bu işler meşakkatli işler abi. Hiç kolay işler değil yani. Değil. Kimsenin aklına geldiği gibi hani motor alırım, üstüne atarım, marşına basarız gibi değil aslında bunların hiçbirisi. Dediriyor ya. Aynen. Herkesin kullanabileceği bir araba değil. Değil, aynen. Ama çözdüğün zaman arabayı, biraz vakit geçirirsen, biraz dediğim o bir günde olacak bir şey değil arkadaşlar. Değil. Biraz vakit geçirirsen, arabanın nerede, hangi devirde, ne yapacağını çözdüğün zaman inanılmaz keyifli bir araba. Aynen öyle. Yani bunda mesela lastikler soğukken falan 3. viteste falan hiç anlamazsın, dönersin Dönersin, aynen, kesinlikle. Önceden tahmin etmek gerekiyor Evet. arabanın ne yapacağını. Aynen öyle abi. Sonucunda alışmak gerekiyor. Vallahi Ahmet çok keyifli araba olmuş ya. Teşekkür Elinize ederim. sağlık yani. Niye Supra tercih ettin? Onu da sorayım. Ya şöyle, aslında ben çok motor gezdim. F20'den başladım. Sonra bu iş LSX V8'e döndü. Ondan sonra baktım, Supra'yı çok seviyorum ben. Fakat Türkiye koşullarına pek alınabilecek bir araba değil ne yazık ki. Ben de herhalde arabayı alamayacağım bu gidişle, bari en azından motoruna sahip olayım dedim. Ondan sonra bu da zaten elimde olan ve çok da sevdiğim bir arabaydı. Evlat olarak gördüğüm bir arabaydı. Öyle olunca da ikisi birbirine birleşti ve güzel bir sonuç ortaya çıktı açıkçası. Eyvallah abi, süper. Sağlıklı yürüyor bu arada değil mi? Yani Sağlıklı. Herhangi bir sıkıntı yok. sıkıntı Günlük yok. kullanıyorsun. Günlük pompa benzini. 1.6'da yaklaşık 600 beygir güç veriyor şu anda. Turbosu biraz ufak. Yani malum GT30 54 milim turbo buna biraz ufak geliyor. Turbosunu sipariş ettim. Büyük turbo sipariş ettim. G42 2200 sipariş ettim. Fakat malum bu virüs Covid olaylarından dolayı bayağı bir geç kaldı anladığım kadarıyla. Ya gelince herhalde 4 rakamları görürüz gibime geliyor. Bine gelir mi? O zaman bir daha çekeriz binde. Yani çekelim. Bir şey diyeceğim ama binde bu arabayı tutamazsın. Mümkün değil. Ya ben yeni arkaya 10.5 jant aldım. 295'e yakın lastik takabileceğim yeni çamurluklarla beraber. Güzel. Onları yaptıktan sonra tutunacak gibime geliyor şu anda benim. Tabii her zaman kısma şansımız var, sonuçta turbo basıncı bizim elimizde. Aynen. Sen de geliyor musun traktora? Geleceğim. Ama arabayı koşturmuyorsun. Yok öyle hani iddialı koşmuyorum. Hani yani seyirci için ya da ne bileyim hani şey için çıkabiliyorum da öyle iddialı koşmuyorum. Dra geldiğimizde 1000 beygir olur mu peki o zaman Eylül'de? Yetişme şansı ufak. Ama bir dahaki seneye kesin. Eyvallah. En kötü seneye çekeriz canım Aynen. zaten. 100-200'ü ne şu anda? Yani en son tahminim, tam ölçmedik ama en son tahminim 7 saniye civarlarında olması lazım. Güzel bu araba için. Bu araba tabii bir de hafif arkadaşlar. Öyle bir avantajı var. Takla barının falan olmaması ekstra tabii hafiflik avantajı getiriyor. 1000 kaçtı abi? 400? 1420 kilo. İyi yani kabriyo bir otomobil için çok iyi aslında. Tabii çok Rakam. ağır değil, çok hafif de değil arada. Ya biz daha hafif zannediyorduk. 1200 civarlarında diye düşünüyordum ben. İşte Fakat bakınca öyle aynen, düşünüyorsun. değil mi? kantara çıkarınca gayet hepimizi yalanladı sağ olsun. Ama dediğim gibi yani bu iyi bir rakam. Motordan sonra mı böyle? Tabii her şeyden sonra. Ya şu anki haliyle içimde biz yokken 1420 kilo. Burada bir defi. O da link display diye geçiyor. Onda da her şeyi görüyorsun ama o kendi kafasına göre yazmaya Ha. devam ediyor rakamları. Yani definin komplesiydi. Sadece basınç, benzin basınç göstergesi eksik. Kendi geçiyor öyle, akıyor. Yağ sıcaklığı, su sıcaklığı. Aynen. Başka ne yaptıracaksın arabaya? Tenteyi yeniletecekmişsin. Tentem Onu aynen. yapacak. 3 yıldır aldığım bir empati kitim var komple. Orijinal empati kiti, saç. İki taraftan 6'şer santim genişliyor araba. İşte marş fiyerleri, tamponu, bagaj bakaliti vesaire. Aynı zamanda yine 3 sene önce aldığım bir bordo tentem var. Takmak nasip olmadı daha. Hatta İstanbul'a geleceğim bu kış. O zaman hepsini yaptırmak istiyorum açıkçası. Onlarla çok daha şık görünür abi. Aynen, çok daha geniş duracak zaten. Artı o dediğim gibi 295 lastikleri takmanın yegane yolu o, çünkü Evet. şu anda 235'ler var arkada O ve zaman çok son. sırıtır. Bu Aynen. böyleyken. Ve çok son yani şu an. Daha fazla genişletemiyorsun kesinlikle. Çamurluk yetmiyor ne yazık ki. Frenler ne bu arada? Tarox frenler. İtalyan malı, 10'ar pistonlu. 4 lastikle de aynı frenden var. Biraz diskler küçük haliyle, jantlar da küçük olmuş.
352 küsur olmasın, 355 civarında falan olması lazım. Yani en ufak 17 takabiliyoruz yanlış bilmiyorsam. Çok keyifli be. Şuradan bir döneyim mi? Dön. Merak ettim tepkisini. Çok keyifli be. Çok sağ ol Ahmet ya. Çok keyifliydi benim için. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha yormayalım arabayı. Sakın unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Çok zevkli be.